Şu uzak dağların arkasından gelen ince ıslığı duyuyor musunuz? İnsanlar ona çoğu zaman sadece rüzgar dermiş. Ama eski masalcılar öyle söylemezmiş. Onlar bilirmiş ki o ıslık çok eski bir masalı anlatırmış. Bir çocuğun masalını, bir kız kardeşin masalını ve küçük bir hayalin nasıl koca bir dünyayı değiştirdiğinin masalını. Derler ki çok uzun zaman önce dağların arasında saklı bir vadide yürüyemeyen bir kız yaşarmış. Ama bir gün rüzgar onun saçlarını savurmuş. Taş yollar ışık gibi parlamış ve o kız rüzgarla birlikte kaymış. İşte o günden sonra insanlar o günü rüzgarın doğduğu gün diye anmaya başlamış. Peki ama yürüyemeyen bir kız rüzgarla nasıl kaymış? İşte bu sihirli rüzgar kaykayını yapan küçük mucit Arwen'in masalıymış. Evvel zaman içinde gökyüzü bugünkünden daha berrak, bulutlar pamuk gibi yumuşakmış. Dağların arasında saklı bir vadi varmış. Bu vadinin adı Gökpınar Vadisi'ymiş. Sabahları güneş dağların arkasından doğar, vadinin üzerine altın gibi bir ışık serermiş. Akşamları ise gökyüzü öyle bir yıldızla dolarmış ki insanlar başlarını kaldırınca sanki gökyüzü yere biraz daha yaklaşmış gibi hissedermiş. Vadinin en yüksek tepesinde ise uzun taş sütunları göğe doğru uzanan, duvarları sarmaşıklarla kaplı bir kale varmış. Burası Bilgelik Kalesi'ymiş. İçinde eski kitaplar, unutulmuş haritalar, garip icatlar ve nice sırlar saklıymış. Ama bu masal kalenin masalı değilmiş. Bu masal bir çocuğun kalbinde başlayan ve bütün bir vadinin kaderini değiştiren bir sevgi masalıymış. Gökpınar Vadisi'nde Arwen adında bir çocuk yaşarmış. Arwen diğer çocuklara pek benzemezmiş. Onlar dere kenarında koşar, ağaçlara tırmanır, taş sektirirmiş. Ama Arwen çoğu zaman tek başına otururmuş. Elinde kırık bir parça, eski bir vida ya da paslı bir çivi olurmuş. Bir çiviyi eline alır, "Sen eskiden neydin acaba?" dermiş. Kırık bir tekerleği inceler, "Belki bir zamanlar uzun yolculuklara çıktın." dermiş. Bu yüzden köylüler bazen gülermiş. Arwen yine hurdalarla konuşuyor derlermiş. Ama Arwen buna hiç aldırmazmış. Çünkü o kendine başka bir isim koymuş. O bir hayal tamircisiymiş. Arwen'in dünyadaki en kıymetli şeyi ise küçük kız kardeşiymiş. Onun adı Liora'ymış. Liora'nın gözleri ay ışığı gibi parlarmış. Saçları gece gibi siyahmış. Ama doğduğu günden beri bacakları sanki görünmez zincirlerle bağlıymış. Koşamazmış, yürüyemezmiş. Vadideki çocuklar tepelerde uçurtma uçururken Leora çoğu zaman pencere kenarında otururmuş. Rüzgarın savurduğu yaprakları izler, gökyüzünde süzülen kuşlara bakarmış. Bir gün usulca sormuş: "Arwen, rüzgar nasıl bir şey?" Arwen o soruyu duyunca biraz susmuş. Çünkü rüzgarı anlatmak zormuş. Rüzgar bazen serin bir dokunuş, bazen saçları savuran bir kahkahaymış. Ama Liora hiç rüzgarda koşmamış. Vadinin en yüksek yerinde duran Bilgelik Kalesi'ne uzun, taşlı ve dik bir yol çıkarmış. Çocuklar bile bazen zorlanırmış. Ama Arwen her gün kardeşini sırtına alırmış. Yavaş yavaş, adım adım taş basamaklara tırmanırlarmış. Kaleye vardıklarında Liora kitapları inceler, Arwen ise eski icatlara bakarmış. Ama dönüş yolu zor olurmuş. Bir gün Arwen çok yorulmuş. Dinlenmek için oturmuşlar.
Liora başını Arwen'in omzuna koymuş ve fısıldamış. Keşke rüzgar gibi kayabilsem. Arwen o anda durmuş, gökyüzüne bakmış ve o anda kalbinde bir fikir doğmuş. O gece Arwen hiç uyuyamamış. Tavan arasındaki küçük odasında eski parçaların arasında dolaşmış durmuş. Kırık tekerlekler, tahta parçaları, pasta vidalar, birden gözleri parlamış. Eğer Liora yürüyemiyorsa belki kayabilir demiş ve karar vermiş. Kardeşi için bir şey yapacakmış. Öyle bir şey ki taş yollar bile onun önünde eğilecekmiş. Ertesi gün Arwen köyü dolaşmaya başlamış. Hurdacıya gitmiş, demirciye gitmiş, eski parçalar istemiş. Bazıları gülmüş, bazıları başını sallamış. Ama Arwen pes etmemiş. Çünkü onun aklında tek bir şey varmış. Liora'nın rüzgarı hissetmesi. Bir akşam Arwen Bilgelik Kalesi'nin bodrumunda eski parçalarla uğraşırken çok yorulmuş. Başını ellerin arasına almış. Tam umutsuzluğa kapılacakken o sırada loş koridorda bir kandil ışığı belirmiş. Işığın ardında uzun sakallı, sakin yüzlü biri duruyormuş. Sonradan tanımış. Bu kişi kalenin yaşlı bekçisiymiş. Adı da Bilge Derviş'miş. Bilge Derviş yumuşak bir sesle sormuş. Niçin üzgünsün küçük hayal tamircisi? Arwen her şeyi anlatmış. Bilge Derviş uzun süre sessiz kalmış. Sonra gülümsemiş. Demek bir kardeş için rüzgarı yakalamak istiyorsun. Öyleyse benimle gel demiş. Bilge Derviş Arwen'i kalenin en eski mahzenine götürmüş. Kapı ağır bir gıcırtıyla açılmış. İçerisi eski icatlarla doluymuş. Parlayan yaylar, pürüzsüz tekerlekler, garip metal parçaları. Bilge Derviş demiş ki, bunlar yıllardır birini bekliyormuş. Belki de seni demiş. Arwen çalışmaya başlamış. Çekiç sesleri taş duvarlarda yankılanmış. Bir de gıcırtıları duyulmuş. Tahta kokusu havayı doldurmuş. 7 gün boyunca durmadan çalışmış. Bilge Derviş ona çorba getirmiş ve hep şöyle demiş. Her parçayı sevgiyle yerleştir. Çünkü bu sadece bir icat değil, bu bir kalbin yolculuğu demiş. 7. günün sonunda Arwen mahzenden çıkmış. Elinde muhteşem bir şey varmış. Gümüş tellerle süslenmiş, yaylarla güçlendirilmiş bir kaykay. Ama bu sıradan bir kaykay değilmiş. Yola değdiği anda taşları pürüzsüzleştirirmiş. Arwen ona bakmış ve gülümsemiş. Artık senin bir adın var. Sihirli rüzgar kaykayı demiş. O gün köy meydanı sessizleşmiş. Herkes nefesini tutmuş. Liora sihirli rüzgar kaykayının üstüne oturmuş. Parmak uçlarıyla kaykaya dokunmuş. Gözleri kocaman açılmış. Arwen hafifçe ona yaklaşmış ve kulağına fısıldamış. Gözlerini kapat Liora. Sadece kaymayı düşün ve rüzgarı hisset demiş. Liora bir nefes almış. Gözlerini kapatmış. Kalbi pır pır atıyormuş. Ayakları hafifçe titriyormuş. Bir an sanki zaman durmuş gibiymiş. Kaykay hafifçe hareket etmiş. İlk adımda taşlar altında bir titreşim hissetmiş ama korkmamış. İkinci adımda taşlar yavaş yavaş pürüzsüzleşmiş. Yokuşta kayış başlamış. Üçüncü adımda küçük bir rüzgar saçlarını okşamış ve Liora kahkaha atmış. Kahkaha öyle temiz, öyle parlakmış ki vadide yankılanmış. Köy halkı gözlerine inanamamış. Liora sanki bir kuğu gibi süzülüyormuş. Arwen kalbinin hızını hissetmiş. Evet oldu diye içinden fısıldamış. Liora ellerini havaya kaldırmış.
Ayakları kaykayıyla birlikte hafifçe havaya kalkmış. Rüzgar onun saçlarını savurmuş, elbiseleri dalgalanmış, gözlerine yıldızlar parlamış. Kaykay her basamakta bir melodiyi anımsatır gibi hafif sesler çıkarıyormuş. Sanki taşlar bile gülüyormuş. Vadideki ağaçlar dallarını yavaşça sallamış ve yapraklar altın rüzgarla dans etmiş. Köylüler bir anlığına sessiz kalmış. Sonra şaşkınlık ve sevinçle alkışlamışlar. Liora kahkaha atıyor, rüzgarla dans ediyor. İlk kez tamamen özgür olduğunu hissediyormuş. Arwen gözyaşlarını tutamamış. Liora'nın mutluluğu her yorgunluğunu, her çabası, her küçük kırık parçayı telafi etmiş. İşte demiş Arwen, bütün bu uğraş buna değdi demiş. Vadideki en yüksek tepeye rüzgar öyle bir esmiş ki Liora'nın kahkahası rüzgarın melodisiyle birleşmiş. O gün vadideki herkes fark etmiş. Rüzgar artık sadece bir rüzgar değil, o sevgi ve hayalin kendisinden doğmuş bir güçmüş. Ve o günden sonra o günün adı herkesin diline dolanmış. Rüzgarın doğduğu gün. Liora ise gülümseyerek kaymaya devam etmiş. Her kayışında vadinin taşları, çiçekleri, kuşları sanki onun mutluluğuna eşlik ediyormuş. Ve Arwen yanında durup sessizce fısıldamış. Bitti sanma, bu sadece başlangıç Liora. Rüzgar hep seninle olacak demiş. O günden sonra kimse Arwen'e hayalci dememiş. Çünkü herkes anlamış ki bazen dünyayı değiştiren şey en büyük icatlar değilmiş. En büyük sevgilermiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri hayal kurmaktan vazgeçmeyenlere. Biri rüzgarı ilk kez hissedenlere. Biri de başkalarının hayaline inanan bilgelere. Ve masal burada bitmiş. Ama rüzgar hala dağların arasında Arwen'in hikayesini fısıldaya devam etmiş.